Herkese merhabalar. Bugün sizlere Ramazan ayında sahur sofralarınıza çok yakışacak, çok da lezzetli bir kete tarifi hazırladım. Bildiğiniz tüm tariflerden çok daha farklı, aynı zamanda tel tel çok da lezzetli bir kete oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak ketemin hamurunu hazırlayacağım ve bunun için uygun bir kaseye 2 su bardağı kadar ılık sütümü döküyorum. Sonrasında içerisine 1 dolu yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket de instant kuru maya ekleyerek maya ve şekeri şöyle eriyinceye kadar güzelce bir karıştırıyorum. Ardından üzerine şöyle 1 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ve sonrasında da 2 dolu yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Kete hamurumun içerisine yumurtanın sadece aklarını ilave edeceğim. Sarılarını bu şekilde kenara ayırdım. Bunları üzerinde kullanacağım. Sonrasında 1 dolu yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum ve bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu eklemeye başlıyorum. Tarifimde 200 mililitrelik bir su bardağıyla ilk aşamada 4 su bardağı kadar unu ekledim ve sonrasında bir spatula ile güzelce tüm malzemeleri karıştırdım. Ardından tekrar 2 bardak daha un ekledikten sonra içerisine 1 dolu tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu ekliyorum. Bu arada 7. bardak unu da yanıma aldım ve hamurum da güzelce yoğunlaştığı için spatulayı bir kenara bırakarak hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle kenarlarını da toparlayarak güzelce özlü, ele hafif yapışan bir yumuşaklıkta hamur yoğuracağım. Sizlere de tarifimde tam bir ölçü verebilmek adına unumu yavaş yavaş ve su bardağıyla ekledim. Sizler de lütfen her marka un kalitesine göre alacağı un miktarı değişeceği için unu birden eklemeyin. Şöyle ben 7. bardak unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu özlü pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam ettim. Kase içerisindeki hamurumu en az 3-4 dakika boyunca yoğurdum ve bu kıvamı elde ettim. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Hamurunuz ele hafif yapışan bu yumuşaklıkta olsun. Fazla un ekleyerek lütfen hamurunuzu sertleştirmeyin. Evet, kete hamurumuz hazır. Şimdi üzerini kapatıyorum ve kenarda en az 45 dakika kadar mayalandırıyorum. Kete hamuru mayalanırken ben de unumu kavuracağım. Geniş yayvan bir tencereyi ocağımın üzerine aldım ve içerisine 100 gram kadar tereyağı ekledim. Tereyağı biraz eridikten sonra kavurma işleminde tereyağın yanmaması için şöyle küçük bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ile birlikte tereyağını güzelce erittikten sonra şimdi de üzerine 3,5 su bardağı olacak şekilde un ekledim. Yağın içerisine unu ekledikten sonra şöyle tahta kaşık kullanarak unumu kavurmaya başlıyorum. Unu kavururken ocağımın altı harlı ateşte değil orta ateşte kavuruyorum ve şöyle tahta kaşığın sırtıyla unları da eze eze kavuruyorum. Hafif rengi dönmeye başlayınca içerisine 1 dolu tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekledim. Ben bugün ketemin iç harcını tuzlu yaptım. Sizler dilerseniz bu aşamada tuz yerine şeker, hatta biraz da kıyılmış ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben kete içerisinde un kokusunu fazla sevmediğim için böyle rengi hafif dönene kadar kavurdum ve bu rengi aldıktan sonra da artık ketemin iç harcını kenara alıyorum ve bir servis tabağının içerisine boşaltıyorum. Kavrulmuş unu bu şekilde servis tabağına alarak kenarda güzelce soğumaya bırakıyorum. Evet, ketenin iç harcı da bu şekilde hazır. Kenarda soğurken ben de şimdi hamurun üzerine sürmek için tereyağı eriteceğim. Bir tavanın içerisine 150 gram kadar tereyağını aldım ve onu güzelce erittim. Eriyen tereyağımı da kenara alıyorum ve bu aşamada yine küçük bir çay bardağıyla içerisine sıvı yağ da ekliyorum. Sıvı yağlı tereyağlı karışımı da yine kenarda soğutuyorum ve artık mayalanan hamurumu tezgaha alarak ketemin yapımına başlıyorum.
Hamurun mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde kabarıp 2 katına çıkınca artık mayalanmış demektir. Şöyle karıştırıyorum ve ilk aşamada içerisindeki maya kokusunun da çıkmasını sağlıyorum. Ve ardından unlamış olduğum tezgahın üzerine alarak hamurumu toplamda 6 eşit bezeye ayıracağım. Kete hamurumun bezeleri büyükçe olacak. 6 parçaya böldükten sonra kete hamurlarımı tezgah üzerinde toparlayarak unlamış olduğum bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. 6 tane bezemi bu şekilde yuvarlayıp hazırladıktan sonra üzerinin kurumaması için bir buzdolabı poşeti ya da bir streç filmle kapatıyorum ki kenarda açarken bezelerim de kurumasın. Hazırladığım bezeleri 10 dakika kadar tezgahta dinlendirdikten sonra iç harcımı da bu şekilde 5'e böldüm. Her bir katına bu şekilde bölmüş olduğum iç harcını yayacağım. Dinlenen bezemden bir tanesini unlanmış tezgaha alıyorum. Bu aşamada üzerini ve altını hafifçe unladıktan sonra merdane kullanarak açmaya başlıyorum. Ben bu tarifimde oklava kullanamayanları da düşünerek tamamen merdane kullanarak bezelerimi açtım. Sizin de gördüğünüz gibi orta kısmından başlayarak ve kenarlara doğru bastırarak hemen kolaylıkla hamurumu kocaman bir şekilde büyüttüm. Yani oklava kullanamayanlar lütfen korkmasınlar. Merdane ile de bu güzel tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ketemin birinci bezesini bu şekilde büyüttüm. Bu tezgahta uzun süre bekleyeceği için altını da güzelce unluyorum. Çünkü diğer bezeleri ayrı bir yerde açarak bunun üzerine doğru tek tek dizeceğim. Şöyle altını güzelce unladıktan sonra üzerini düzeltiyorum ve sonrasında üzerine eritilmiş tereyağımı gezdiriyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağını üzerine gezdirerek fırçayla hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce yağımı sürüyorum. Yağımı güzelce sürdükten sonra 5 parçaya bölmüş olduğum kavrulmuş unumun birinci parçasını bu katına yine her yerine gelecek şekilde güzelce serpiştiriyorum. İç harcını serpiştirdikten sonra şöyle elimle de her yerine gelecek şekilde yaymaya özen gösteriyorum. Ve bu arada bu kenarda beklerken ikinci bezemi açmaya başladım. Keteyi çok seviyorum ama oklava kullanamıyorum diyorsanız eğer benim bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sadece merdane kullanarak kolaylıkla açılan hamuruyla sizi zorlamayacak, aynı zamanda da çok lezzetli bir kete tarifi oluyor. Merdaneyi kullanırken gördüğünüz gibi orta kısımdan kenarlara doğru iterek kolaylıkla bezenizi hemen kocaman bir şekilde açıyorsunuz. Yufkayı açarken böyle alt üst çevirmeye ve ara ara hafifçe üzerini unlamaya da dikkat edin. Bu sayede hiçbir şekilde yapışma olmayacak. Böyle incecik bir yufka halinde açmış olacaksınız. Elinizde güzel bir merdane varsa bu işlemi yapmak sizi hiçbir şekilde zorlamayacaktır. Merdane ile açmış olduğum yufkamı şöyle bir oklavaya sararak diğer tezgahta açmış olduğum yufkamın üzerine taşıyorum. Şöyle kalınlığını da size göstermek istiyorum. Bu kalınlıklarda açmanız yeterli. Evet, açmış olduğum yufkamı bu şekilde diğer yufkanın üzerine yerleştiriyorum ve kenarlarını da şöyle çekiştirerek birbirine eşitliyorum ve tam üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. İkinci yufkamı da bu şekilde kenarlarını da eşitledikten sonra parmak uçlarımla orta kısmını hafifçe bastırıyorum ve bu katına da yine bolca tereyağı döküyorum. Kat kat ve tel tel bir kete istiyorsanız eğer tereyağını az kullanmamalısınız. Her yerine gelecek şekilde tereyağını güzelce sürmelisiniz ve bu katına da tekrar iç harcını serpiştiriyorum ve sonrasında her bir bezeyi aynı işlemi yaparak üst üste dizmeye devam ediyorum.
Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ben bir Erzurum gelini olarak kete yapmayı da yemeyi de çok severim. Aynı zamanda kanalımda çok lezzetli bir Erzurum kadayıf dolması tarifi de mevcut. Açıklama kısmına onun da linkini ekleyeceğim. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet, toplamda 6 tane bezeyi kenarda açarak bu şekilde aynı işlemi yaparak üst üste dizdim. Bu da son bezemdi. En son yufkayı da üzerine serdikten sonra üzerini yağlıyorum ve böyle kenarlarından çekiştirerek hamurumu tezgah üzerinde büyütüyorum. Kenarlarını çekiştirerek büyütmüş olduğum ketemin hamurunu böyle uç noktasından başlayarak çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sarma işleminde uç kısımlarında elinizle çekiştirerek aynı boyutta olmasına dikkat edelim ve bu şekilde sonuna kadar saralım. Kete hamurumu böyle büyükçe bir rulo olarak sardıktan sonra 4 parmak genişliğinde olacak şekilde bir bıçak kullanarak kesiyorum. Ben toplamda 8 tane parçaya böldüm ve 8 tane kete elde ettim. Daha sonra kesmiş olduğumuz her bir parçayı bu şekilde orta kısmını içe doğru iterek ve sonrasında üst kısımda böyle birleştirerek yuvarlak bir beze haline getirelim. Hamurumuz yağlı olduğu için bu işlemi yaparken üzerine hafifçe un serpiştirebilirsiniz. Böyle her bir bezeyi ortada birleştirerek yuvarladıktan sonra bunları da kenarda tekrar açacağım. Ketemizin uç kısımlarını kapatırken iyice kapatmaya özen gösterelim. Aksi halde kenarda tekrar açacağımız için orta kısımlarından içindeki unları dışarı çıkabilir. Evet, toplamda 8 parçaya böldüğüm ketemin hamurlarını sonrasında tekrar unlayarak bu şekilde merdane ile açıyorum. Ben keteyi çok kalın sevmediğim için ince bir şekilde açıyorum ve sonrasında açmış olduğum kete hamurlarımı yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Toplamda 8 tane kete hamurum bitene kadar aynı işlemi yapıyorum ve her birini açtıktan sonra yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak diziyorum. Evet, tüm kete hamurlarımı bu şekilde açtım ve tepsi mayası yapacağım. Üzerini bir örtü örterek kenarda en az 15 dakika boyunca bekletiyorum ve tepsi mayası yaptırıyorum. Tepsi mayası yaptıktan sonra birinci tepsimi açtım ve üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ben yumurta sarısının içerisine üzerinin parlak olması için az miktarda sıvı yağ ve şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde de pekmez ekliyorum. İsterseniz bu aşamada yumurtanın içerisine biraz çoğalması için süt de ilave edebilirsiniz. Ketelerimin her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum ve üzerine de şöyle bir bıçakla delerek şişmemesi için delikler açıyorum ve en son aşamada bir çatal yardımıyla da üzerine çizikler atıyorum. Bu işlemi yaparken fırınınızı da alt üst ayar 180 derecede açın ve ısıtın. 5 dakika boyunca ısınmış olan fırının orta rafına ketelerimi pişmesi için gönderiyorum. Benim fırınımın ayarına göre ketelerim toplamda 15-20 dakikada şöyle üzeri ve altı çok güzel bir şekilde pişiyor. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre ketelerinizi kontrollü olarak pişirin. Evet, pişen keteleri fırından aldım. Şöyle ilk sıcaklığı çıkması için kenarda bekletiyorum. Bu arada sırasıyla diğer tepsileri de üzerine yine yumurta sarısı sürerek pişirmeye gönderiyorum. Keteleriniz kenarda soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyarak dondurucu kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
Şöyle pişen ketelerimin son halinde size yakından göstermek istiyorum. Kenarlarından da gördüğünüz gibi pul pul dökülen kat kat ve çok güzel bir kete tarifi oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.